Merhaba arkadaşlar, ben Ali Rıza Yüksektepe. Eğer Curadar kullanıyorsanız ya da öğrenme aşamasındaysanız şunları bilmenizi istiyorum. Sadece oluşan uyarılara bakmak sizi orta seviyede tutacaktır. Gerçekten iyi bir SOC analisti proaktif bir şekilde çalışır ve bunun için Curadar'da AQL yani Area Query Language bilmek zorundasınız. AQL Curadar'ın veri tabanını doğrudan sorgulamanızı sağlayan bir dil. SQL'i biliyorsanız anında adapte olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da bu videoda anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Bazı temel kavramları öğrenmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi CM. Takdir edersiniz ki bir CM ürünü üzerinde çalışacağımız için öncelikle CM nedir bunu biliyor olmamız lazım. CM aslında kurumların BT altyapılarında yer alan ağ cihazları, sunucular, güvenlik duvarları, uygulamalar ve uç noktalardan gelen güvenlik verilerini yani logları merkezi bir konumda toplayıp gerçek zamanlı ve geçmişe dönük olarak analiz eden bir siber güvenlik teknolojisi. SIEM kavramı temelde iki farklı teknolojinin birleşmesinden oluşuyor. Bunlardan birisi SIM, diğeri ise SEM. SIM'e bakacak olursak geçmişe dönük log verilerini toplayıp saklayan ve uyumluluklar için raporlayan bir teknoloji. Uyumlulukları da ekranın alt kısmında görebilirsiniz. KVKK var, 5651 var. SEM'e bakacak olursak olayları yani eventleri diyebiliriz. Gerçek zamanlı olarak izleyip güvenlik tehditlerine yanıt verilmesini sağlayan bir teknoloji. Ve daha sonrasında bu iki teknoloji birleşerek SIEM'i oluşturdu. SIEM sistemleri kurumları siber tehditlere karşı koruyan aslında temel bir güvenlik yeteneğidir. Ne gibi yetenekleri var? Veri toplama ve merkezi yönetim sağlıyor. Normalizasyon ve ayrıştırma yani gelen verileri anlamlı hale getirme aşaması. Olay korelasyonu ve analizi yani birkaç farklı cihazdan birkaç farklı log aslında yaşanılan şüpheli bir olayın tespit edilmesinde çok büyük fayda sağlayabiliyor. Tehdit istihbarat entegrasyonları var. Dış kaynaklı siber güvenlik istihbarat platformları var. Bu platformlarla entegre çalışabiliyor. Uyarı yönetimi ve olay müdahalesi. Burada da bir kural yazdığınızda bu kural neticesinde bazı alarmlar oluşabiliyor. Bu alarmları SOAR dediğimiz teknolojilere göndererek otomatik response alabiliyoruz. Yani otomatik işlemler yaptırabiliyoruz veya takibini gerçekleştirebiliyoruz. Log yönetimi, raporlama ve uyumluluk kısmı var. Bu kısım zaten ülkemizde de belli başlı uyumluluk yasalarına uymamız gerekiyor. Örneğin KVKK 5651 size log saklama süreleri veya hangi kaynaktan ne tip logları almanız gerektiği ile alakalı bilgiler vermekte. Bu bilgiler neticesinde bu tip raporlara uymanız gerekiyor. Kullanıcı ve varlık davranış analizi, UBA ya da UAB dediğimiz sistemler. Bu sistemlerde aslında arkada bir machine learning çalıştıran kullanıcıların davranışlarını analiz eden sistemler. SIEM kavramının doğuşu ve tarihçesine bakacak olursak, SIEM terimi ilk olarak 2005 yılında Gartner analistleri Mark Nicolet ve Emmet Williams tarafından zafiyet yönetimi ile BT güvenliğini iyileştirin başlıklı bir raporda kullanıldı. Tabi geçmişten günümüze kadar üzerine güncellemeler yapılmaya ve eklemeler yapılmaya da devam edildi. SIM ve SEM kavramlarının birleşmesiyle beraber 2005 yılında SIEM 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 olarak ta ki 2024 yılına kadar geliştirmeler sürdürüldü. Son olarak da tabii ki günümüzün yükselen trendi yapay zeka entegrasyonları ile birlikte SIEM tarafı da olabildiğince güçlendirilmeye çalışılıyor. Peki SIEM'e neden ihtiyaç duyuldu? Çünkü SIEM teknolojisinin geliştirilmesinin arkasında kurumların manuel insan gücüyle veya basit yazılımlarla çözemeyeceği çok büyük sorunlar vardı. SIEM'e de bu noktada aslında biraz ihtiyaç duyuldu. Veri yığını ve alarm yorgunluğu dediğimiz bir olay var. Bu nedir? Birçok farklı sistem üzerinde birçok farklı log oluşuyor ve bu oluşan logları insan gücüyle tek tek incelemek maalesef çok zor. Çünkü gelen her alarm veya oluşan her log gerçekten gerekli değil. İçeriğine indiğiniz zaman bizim için yani yüksek riskli olayları öne çıkarmak bir zorunluluk haline geliyor. Bu noktada SIEM aslına bakarsanız insanların üzerinden çok ciddi bir yük almış durumda. Dağınık araçlar başlığında da şuna değinebiliyoruz. DHCP kendi üzerinde loglarını tutuyor. Firewall kendi üzerinde loglarını tutuyor. Diğer ürünler kendi loglarını kendi üzerinde tutuyor. Ve bir araştırma sürecine girdiğiniz zaman tek tek hepsini incelemeniz gerekiyor. Saldırganlar da bunun farkındalar. Birden fazla sistemi katman katman kullanarak gerçekleştirdikleri saldırıları çözmek her katmanın ayrı ayrı incelenmesi demekti. Tüm bu logları da aynı zamanda SIEM'le birlikte merkezileştirmiş olduk aslında. Yasal uyumluluklar var. Yasal uyumluluklar bizim ülkemizde ve dünya genelinde birçok ülkede de var. Burada size belli başlı logları almanız gerektiği söyleniyor. DHCP'den şu logları almalısınız. Buradan bu logları almalısınız şeklinde kurumların uyması gereken çeşitli regülasyonlar var aslına bakarsanız. Bu sadece tabii şunu almalısınız, bunu almalısınız tarzında değil. Aynı zamanda size logu ne kadar süreyle saklamanız gerektiğini de ifade eden uyumluluklar. Örneğin işte bankalara 10 yıl derken daha farklı firmalara 2 yıl, 5 yıl gibi tarihler sunabiliyorlar. Hızlı olay müdahalesi var. Bu hızlı olay müdahalesi nedir? Az önce birinci maddede bahsettiğim o logları tek tek inceleme. Dağınık araçlardaki her katmanı farklı farklı kontrol etme. Olayların hiçbirini siz yapmıyorsunuz. Burada SIEM gerçekleştiriyor. Çünkü SIEM'de şunu yapabiliyorsunuz. Farklı
farklı kaynaklardan toplanılan logların hepsini korelasyona sokarak CM'in bunu inceleyerek size neticeyi getirmesini sağlayabiliyorsunuz. Aslında CM'e ihtiyaç duyulma sebepleri oldukça sağlam sebepler. Eğitimde ilerledikçe zaten neden gerçekten ihtiyaç duyduğumuzda daha net anlayacaksınız. Peki QRadar neden farklı? QRadar'ın farklı olmasının sebebi aslına bakarsanız ofens tabanlı mimarisi. Çünkü bir önceki slaytlarda da bahsettiğim gibi log kaynaklarından gelen milyonlarca log, tek tek incelenmesi gereken o kadar içerik, o kadar katman varken bu noktada QRadar tam bir kurtarıcı olabiliyor. Slaytta da görebileceğiniz gibi log kaynaklarından toplanan loglar event kolektörlerle toplanıyor. Event kolektörlerden prosesöre, kural motoru ve sonunda size bir ofens dosyası veriyor. Bu süreci şöyle özetleyebilirim. Milyonlarca logun QRadar'a geldiğini düşünün. QRadar hepsini inceliyor, hepsine bakıyor, katmanları kontrol ediyor ve günün sonunda size incelemeniz gereken bir adet vaka dosyası veriyor. Ve analistler olarak da incelemeniz gereken esas nokta bu vaka dosyaları. Çünkü vaka dosyaları size bir sürecin nasıl başlayıp nasıl ilerlediği, sonuçlandıysa da nasıl sonuçlandığını gösteriyor. Bu noktaya gelene kadarki bütün süreçleri QRadar kendisi otomatik olarak sizin belirlediğiniz koşullarda gerçekleştiriyor. Üzerinde çalışacağınız ürünün mimarisini bilmeniz her zaman gereklidir. Çünkü ofensleri incelerken arka planda olan bitenlere de iyi kötü hakim olmanız gerekiyor. Bu biraz teknik tarafın konusu ama yine de yüzeysel olarak sizlere bahsetmek istiyorum. QRadar'da iki tip veri topluyoruz. Birincisi event, ikincisi ise flow'dur. Eventler EPS olarak lisanslanır yani event per second olarak. Flow'lar FPM olarak lisanslanır yani flow per minute olarak lisanslanır. Aralarındaki bariz farkı şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Bir tane bina düşünün ve bu binanın güvenlik kamerasından binaya birinin girdiğini görüyorsunuz. İşte bu event'e örnektir. Flow ise binaya giren kişinin içeride ne kadar kaldığını, hangi odalar arasında gezdiğini gördüğünüz veridir. Bu verileri farklı farklı bileşenler toplar. Event'leri event kolektör topluyor veya event kolektöre gönderiliyor. Event kolektör gelen veriyi işler yani parse eder, ayrıştırır, veriyi anlamlı hale getirir. Daha sonrasında event prosesöre gönderir. Event prosesör aldığı veriyi kendi üzerinde bulunan Ariel database'ine yazar. Aynı zamanda gider konsola sorar. Der ki bana bir log geldi. Sendeki herhangi bir kurala hit ediyor mu? Ediyorsa vaka yani ofens oluşur. Etmiyorsa herhangi bir şey oluşmaz. Aynı şekilde flow'u da flow kolektör toplar. Flow prosesöre gönderir. Database'e yazılır ve konsolda iletişim kurulur. Data nodlar var. Data nodlar event prosesör veya flow prosesöre bağlanabiliyor. Tamamen database'i içerecek bir araçtır. Yani siz event prosesör üzerinde 100 TB disk tanımladığınızı düşünün. Bu 100 TB'ın 100 TB'ı da doldu. Dolduğu noktada üretici şunu önerir. Bir tane data nodu event prosesöre bağlayın. Bağladıktan sonra bu event prosesör üzerindeki 100 TB'lık veri 50 TB 50 TB olarak ikiye ayrılacaktır. QRadar üzerinde çalışan belli başlı uygulamalar var. İçerik paketleri var. Bunların hepsi konsol üzerinde çalışmakta. Fakat konsol üzerindeki yük arttığı zaman ve konsol artık performans anlamında zorlandığı zaman yapıya bir de e-post dahil edilir. E-postun görevi ise konsol üzerinde çalışan uygulamaları, içerik paketlerini kendi üzerinde çalıştırmaktır. Doğal olarak konsol üzerindeki yükü de hafifletmiş olursunuz. Burada esas bizi ilgilendiren kısım konsol bileşeni. Çünkü bütün yönetim arayüzü konsol bileşeni üzerinde. Buradaki bileşenlerin hiçbirine tek tek bağlanamıyorsunuz. Yönetimi genelde konsol üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Bu eğitim boyunca da kullanacağımız arayüz konsolda ve inceleyeceğimiz bütün ofenslerde yine konsol üzerinden incelenmekte. Genel olarak mimari bu şekilde. Dediğim gibi teknik tarafın konusudur ama yüzeysel olarak bahsetmek istedim.